Muazzam, harikulade. Bizim memleketimizde varsa yoksa patates. Kıymalı patates, ıspanaklı patates, patatesin her çeşidi. Yemek medeniyetin işaretidir. Bir milletin yemek çeşitliliği medeniyetinin zenginliğini gösterir. Haklısınız. Beni bu sofrada her şeye ikna edebilirsiniz, inanın. Evvela silah meselesini konuşalım o vakit. Sahra toplarını kullanmanız sizi tüm cephelerde güçlü kılacaktır. İngilizlere, Ruslara karşı hakimiyet kazanacaksınız. Tabii yeterince sayıda alabilirsek. Biz müttefikiz. Siz sayısını söyleyin, biz tedarik edelim. Fabrikalarımız çalışsın, en kısa zamanda... İlk aşamada 3000. Bu kadarının teslim edilmesi 4 yılı bulabilir. olmaz. 2 yıl içinde 3000'i teslim edilecek. İlk yıl 2000'i. Bu acele nedir? Bir harp mi bekliyorsunuz? Teçhizatların alınması harp için değil, harbe mani olmak içindir. Düşman neyle ve kimle karşılaşacağını bilirse saldırması zor olacaktır. Haklısınız. Sayın Majesteleri, bu kadar kısa zamanda bunların temin edilmesi... Bizzat takipçisi olacağım. Ve söz verildiği gibi 2 yılda 3000 sahra topunun size teslim edilmesini sağlayacağım. Yemekler işe yarıyor. Ayrıca size denemeniz için 20 numune getirdik. Hepsi İmparatorumuz Wilhelm'in size hediyesidir. Dilerseniz yemekten sonra sahra toplarının gücünü birlikte müşahede edelim. Çok cömertsiniz. Şu sofra karşısında lafı dahi olmaz. Bakalım demir yolu meselesinde de bu kadar kolay anlaşabilecek miyiz? Tabii. Bizim başlattığımız demir yolu meselesinde bir ortağa ihtiyacımız var. İstasyonların yerleri belirlendi. Lokomotif konusunda ve rayların döşenmesi hususunda ortaklık yapabiliriz. Biz ne gerekiyorsa bu hususta yaparız. Karşılığında Demir yolunu Bağdat'a kadar uzatmayı düşünüyormuşsunuz. Bu kısmını biz üstlenelim ve petrol arazilerinin işletmesini de biz yapalım. Böylece petrolünüzü Avrupa'ya taşıyalım. Siz de kazanın, biz de. diplomaside herkesin kazanacağı bir hesap yapmak zordur. Oysa dostluk tam tersi. Biz de dostuz, öyle değil mi? O halde hepimiz kazanacağız. Sultanım, beni çağırtmışsınız. Çağırttım kızım. Gel otur şöyle yanıma, biraz sohbet edelim seninle. Gel Fehmi. Seninle ne vakittir şöyle gönlümüzce bir sohbet edemedik. Maalesef çok tatsız şeyler oldu. Bizim de biraz aramız açıldı tabii. Lakin ben seni Hatice Sultan'dan daima ayrı tutarım. Sen benim için özü sözü bir, dürüst, güvenilir bir kızsın. Her zaman doğrunun yanında olduğunu biliyorum Fehime. Ben elimden geldiğince öyle olmaya gayret ediyorum. Biliyorum kızım, biliyorum. O yüzden seninle konuşmak istedim. Ablan çok büyük bir hata yaptı. Seni de bu hataya ortak etti. Ben kendisini bu sevdadan vazgeçmesi için ikaz ettim. Tahmin ederim. Lakin benim Hatice Sultan hakkındaki endişelerim devam ediyor. Ablan eğer hatasını tekrarlarsa Fehime, o vakit ne Hatice'yi, ne Kemalettin Paşa'yı, ne seni, hatta Seniha Sultan'ı bile hiç kimse kurtaramaz. Ablanın yaptığının cezasını hep beraber ödersiniz.
Hatice artık evli bir kadın. Eğer bundan sonra hatasını tekrarlarsa cezası çok daha büyük olacak. O yüzden senin bana yardım etmen lazım. Peki ne yapmamı istiyorsunuz sultanım? Hatice Sultan bir hata yapmadan evvel ona mani olmalıyız. Eğer Kemalettin Paşa ile alakalı bir niyeti olursa, herhangi bir şey yapmaya çalışırsa, gelip bana haber vereceksin Fehime. Ki büyük bir felakete yol açmadan ablana mani olabilelim. Anladın mı beni? Neden burada olduğumuzun asıl sebebini biliyorsun değil mi? Evet efendim. Petrol imtiyazı için buradayız. Bu pek kolay olmayacak. Abdülhamit petrolün kıymetini biliyor. Bütün petrol arazilerini kendi şahsi mülküne geçirmiş. Devlet yıkılsa da petrol milletinde kalsın istiyor. Abdülhamit bizimle ilgili ne adım atarsa hepsini öğrenmek istiyorum. Majesteleri, bunu nasıl bileceğiz? Benimle alakalı olarak Prenses Auguste'ye malumat verip rüşvet aldığını biliyorum. Her sarayda rüşvet almayı seven biri vardır. Onu bulunca istediğimi yapmış olursun. Gel. Bay Parvus. Sen geldin ama milletime yapılan zulüm katlanarak devam ediyor. Ben sana zulmü kaldıracağıma söz vermedim. Sen devlet kurmaya çalışıyorsun. Ben de sana yardım ediyorum. Çabanı takdir ediyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama bir adım dahi ileri gidemedim. Wilhelm'den de ricacı oldum ama o da hiçbir şey yapamadı. Herkes her şeyi vaat ediyor ama kimsenin bir şey yapabildiği yok. Bu zulüm gören Yahudilerin sesleri kafamın içinde çınlıyor Bay Parvus. Dünyanın her yerinden telgraflar alıyorum. Bu da yeni geldi. Kelimelerden acı akıyor. Fikirlerim aklıma ve kalbime ağır geliyorlar. Ben tek bir Yahudi'yi bile kurtaramayacağım. Burada Rus zırhlısına binip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını yazmışlar. Evet. Abdülhamit'in merhametine sığınmaya geliyorlar. Ama bu bir kurtuluş değil. Bir devletleri olmadığı sürece savrulmaya devam edecekler. Osmanlı onları geri çevirmeyecektir. En makul yerde iskan edileceklerdir. Abdülhamid'in merhametinden bu kadar emin olma. Belki de en büyük zulmü o yapacaktır. Ne demek istiyorsun? Abdülhamid o gemiyi batıracaktır. Abdülhamit kendisine sığınan masumları katletmez. Katledecek. Çünkü onların masum insanlar olduğunu bilmeyecek. Rusya'nın kendisine bir gemi dolusu asker göndererek meydan okuduğunu zannedecek. Bunu kabul edemem. Masum insanların ölümüne göz yumamam. Bu büyük bir amaç uğruna ödenen küçük bir bedel sadece. Bu rafı ben numaralandırdım. Geriye bunlar kaldı. Bugün dinlenirsin. Yarın tanzimi birlikte yaparız. Bu dolapta ne var? Niye kilitli? Bu dolapta henüz basılmamış, tek nüsha halindeki el yazmaları var. O yüzden kilitli. Saraydan, hatta bu odadan çıkması yasak. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Hayırlı olsun yine vazifeniz. Sağ ol. Biz de çarşıdan geliyorduk. Ağzınız tatlansın diye size lokum getirdik. Buyurun. Yine katılmamı istemediğiniz bir vazife mi var? Yok vallahi. Ben yine de tedbirli davranacağım.
Evvela sen ye. Tamam. Bak. Su. Korkmanıza gerek yok. Kral Wilhelm'in armağan olarak getirdiği Sahra topu bu. Hünkârımız tetkik etsin diye attılar. Buyur. Al sen de. Sahra topu. 8.7 kalibre. Mermi ağırlığı 6.8. 4800 metre menzili var. Hedefine 450 kilometre hızla varıyor. Bu bir şaheser. Hareket kabiliyeti? Tekerlekleri sayesinde mevziyi değiştirebilirsiniz. Topları üreten firma aynı zamanda lokomotifleri de üretiyor. Eğer anlaşma sağlanırsa lokomotifleri de bu firmadan alabilirsiniz. Memnun oluruz. Size 20 adet Sahra topu hediye ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Hünkârım, gelen topları hangi mevzilere yerleştirelim? Bunu meclisimizde konuşuruz paşa. Emredersiniz hünkârım. Sahra topunu üreten firmanın kabiliyetini gördüğümüze göre silah anlaşması yapmak için pürüz kalmadı. Abdülkadir çıldırmış olmalı. O kızla bir sürü alışveriş yapmış. Elbiseler, takılar. Hangi parayla? Gelirken Madame Esther'in yanına uğrayıp ağzını aradım. Borç yapmış. Aman Allah'ım. Şu bizi düşürdüğü duruma bak. Naimeciğim, bunu baban duymasın sakın. Eninde sonunda duyacak. Abdülkadir çok kararlı. Onu bu işten nasıl vazgeçireceğiz hiç bilmiyorum. Onu bu işten vazgeçirmek için ben elimden geleni yapacağım. Abdülkadir bu sevdadan vazgeçmek zorunda. Bu daha başlangıç. Siz birbirinizden kopana kadar Bidar Sultan'ın da Naime'nin de öfkesi dinmeyecektir. Diledikleri kadar öfkelenebilirler. İzdivacımıza mani olamayacaklar. Sen ne kadar çok güveniyorsun kendine böyle. Kendimden çok şehzademin aşkına güveniyorum. Sizin talebi okuttuğunuzu işittim. Elimizden geldiğince, kesimizin yettiğince çabalıyorum. İmparatorumuz talebi konusunda çok hassastırlar. Hayırseverlere hayır yapmaktan şeref duyar. Güzel. Eğer bu konuda size yardımcı olmamı isterseniz bazı adresler gösterebilirim. Hiç lüzumu yok. Sadece size yardım etmekten şeref duyarız. Âlâ. Şahsi odamda tuttuğum bir defter var. Arzu ederseniz yaptığınız yardımı deftere işleyip tarihe bir hatıra bırakmak isterim. Tabii. Birkaç sual sormamda sakınca yok umarım. Estağfurullah. Sizin için her türlü suali cevaplandırabilirim. Sultan Abdülhamid Han'ın etrafında demiryolu meselesiyle alakalı paşalardan sizce en zayıfı, en nefsine düşkün olan hangisidir? İşte sualinizin cevabı da size doğru geliyor. İzzet Paşam.
Vallahi billahi misafirlerimizle en çok siz alakadar oluyorsunuz. Kendiniz Arap kavmindensiniz ama bütün adetleriniz Türk maşallah. Bir Alman atasözü vardır bilirim. Der ki, kart kuşun tüylerini yolmak zor olur der. Böyle söyler atasözü. Ama İzzet Paşam be, vallahi sizin okuttuğunuz çocuklar da her geçen gün çoğalıyor. Allah razı olsun. Tabii bu yardımları kim yapıyorsa Allah onlardan da razı olsun. Öyle olsun. Yahu ben sizin muhabbetinizi bölmüş gibi olmayayım. Hadi hayırlı muhabbetler. Sanırım size bir şey ima etti. Mahmut Paşa böyledir. Kendi yaptıklarını bilmez, hayırsevere taş atar. Kimdir bu paşa? Hünkârımızın damadı. İstediğinizi ondan alabilirsiniz. Silah anlaşmasında bir sorun çıkmadı. Maalesef anlaşma tamam. Hatta Wilhelm 20 adet Sahra topu hediye etti. Peki topları nereye koymayı düşünüyorlar? Paşalarla istişare edilecek. Lakin topların himayesi bende. Siz nereyi müsait bulursanız oraya mevzilendirebilirim. O toplar istediğim yere mevzilenirse Osmanlı Devleti ve Almanya İmparatorluğu bir daha aynı masaya oturamayacaklar. Nereye yerleştirmemi istersiniz? Sahra toplarını Sarıyer tabyalarına yerleştireceksiniz. Neden Sarıyer'e mevzilenmesini istiyorsunuz? Rusya'dan bir gemi geliyor. İçinde mazlum Yahudiler var. Bu gemiyle Sahra toplarının alakasını anlayamadım. İstanbul'a gelen gemi Alman Sahra toplarıyla batırılacak. Wilhelm ile Abdülhamit öyle bir cinayetin faili olacaklar ki bütün dünya onlara tepki gösterecek. Suçlunun kim olduğuna karar vermek için birbirlerine düşecekler. Dilşat, ne yapıyorsun burada? Sizi bekliyordum. Matbaaya gittim yoktunuz. Bir de evinize bakayım dedim. Şu an hiç konuşacak vaziyette değilim. İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Soydaşlarım Dilşat. Yahudi kardeşlerimiz öldürülüyorlar. Benim burada aldığım her nefes beyhude, ettiğim her kelam anlamsız. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa. Abdülhamit'ten başka kimsenin yapabileceği bir şey yok. Benim bile elimi kolumu bağladı. Ama niyetim muhakkak hasıl olacaktır. Sen niçin geldin? Babamın isteğiyle saraydaki tercüme odasında çalışmaya başladım. Yazılarıma oradan devam edebilirim. Fakat sarayda çalışıyorum diye beni istemezseniz gazetedeki vazifemi terk etmek zorunda kalacağım. Bunu söylemek için gelmiştim. Yani Abdülhamit için çalışacaksın. Onun okuduğu ya da el altında tuttuğu kitaplara bakacaksın, öyle mi? Bu çok iyi bir haber. Senin sarayda olman bizim işimize gelir. Belki senin sayende Abdülhamit'i dize getirecek bir yol bulabiliriz. Yani bu istibdattan belki seninle birlikte kurtulabiliriz Dilşat. Tabii. Size güveniyorum. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Vakti gelince ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Hadi şimdi git.
Almanların yardımıyla yeni bir ordu kurulacakmış. Bence sen de bu işin içinde olmalısın. Eskiden şehzadelerin şahsi orduları olurmuş. Allah muvaffak etsin. Amin. De, sen neden bu kadar alakasızsın bu işe? Ne yapayım Sabahattin? Kendi şahsi ordumu mu kurayım? Ordu demek, güç demek şehzadem. Eğer bu işin içinde olmazsan, senin sıradan bir saray ahalisinden bir farkın kalmaz. Sıradan bir sokak insanı olmak daha iyi. Madem güç istemiyorsun, askerlik şerefli bir iştir. Evleneceğini söylüyorsun hem. Fena mı? Kendi alın terinde zevcene bakarsın. Dayın Hüseyin Paşa bu işin başında. Bence bir git konuş. İyi bir askeri vazife al. Peki Abdülkadir bir şey dedi mi? Ne zaman evlenecekmiş? Hiçbir şey söylemedi. Çünkü hiçbir zaman evlenemeyecekler. Bidar kadın ölse müsaade etmez Abdülkadir'in Firuze ile evlenmesine. Hah, Sabahattin Efendi de geldi nihayet. Gelsin gelsin. Bakalım bizim Sebahattin de Abdülkadir gibi kızın birini kolundan tutup evleneceğim diye senin karşına getirdiğinde ne yapacaksın Senihab? Aman sus Mahmut. Allah yazdıysa bozsun. Ah, aman aman. Bidar Sultan. Bidar Sultan. Hoş geldiniz. Kız nerede? Bidar Sultan, Bidar Sultan, Bidar Sultan. Bu hadiseyle ne Seniham'ın ne de benim bir bağlantımız yok. Hatta biz de şiddetle karşı çıktık. Elbette ki Abdülkadir'in bir evlat olarak sizi dinlemesi icap ederdi. Ama işte biz de el mahkum, reddedemedik. Çünkü biliyorsunuz neticede Abdülkadir bir şehzade. Siz çıkabilirsiniz. Biz yalnız konuşalım. Bir ihtiyacınız olursa Bidar Sultan, ses vermeniz yeterli. Söyle bakalım. Abdülkadir'in yakasından düşmek için ne istiyorsun? Ben de neden geldiğinizi anlamaya çalışıyordum. Hakiki manada senin bunu anlayabilmen mümkün değil. Şimdi söyle bakalım, oğlumu bırakmak için ne istiyorsun? Sana para vereceğim. O parayla gidip istediğin kadar güzel elbise, istediğin kadar mücevher alabilirsin Firuze. Eyvah eyvah. Abdülkadir şimdi çıkıp gelirse sen işte o zaman seyret manzarayı. Sus ya, sus. İçeriği duyamıyorum. Şehzademizle olan alakamın tek sebebi... Bu sanıyorsunuz değil mi? Para. Bir an olsun aksini düşünmedim ki. Benim için paranın bir ehemmiyeti yok. Sizden tek bir şey istiyorum. Söyle bakalım neymiş? Oğlumun aşkının bedeli. Anneme iftira attığınızı, ona haksızlık edip ölümüne sebep olduğunuzu herkese söyleyeceksiniz. Hakikati itiraf edeceksiniz. Af buyurun sultanım ama Firuze'ye neden annesinin suçsuz olduğunu söylediniz? Vazoyu o aldı, kendi gözlerimle gördüm. Annesinden ona kalan tek şey hatırası. Bırakalım da temiz kalsın. Bak çocuğum, ben sana merhamet ettim. Acıdım sana. Annenin vebalini sana taşıtmayalım istedim. Lakin
Bunu kendin istedin. Şimdi aç kulağını ve dinle beni. Sana bütün hakikati itiraf ediyorum. Senin annen ahlaksız ve yalancı bir insandı. Senin annen bir hırsızdı. Annenin sendeki hatırası kirlenmesin diye ben sana bunu söylemeyi istemedim. Lakin artık bütün hakikati biliyorsun. Yalan. Doğru değil bunlar, yalan. O zaman Zülfet Kalfa sana teferruatlıca anlatsın. Üstelik annenin yaptığı tek hırsızlık bu da değildi. Kendisini birçok kez ikaz etmemize rağmen dinlemedi. Ve kendi sonunu hazırladı. Biliyor musun? Tıpkı sen de annen gibi bir insansın. Seni de birçok kez ikaz ettim ama beni dinlemedin. Abdülkadir'den uzak durmanı söyledim sana. Sen de aynı annen gibi ahlaksız, edepsiz birisin. Ve ümit ederim artık oğlumdan uzak durursun Firuze. Boşuna ümitlenmeyin. Asla vazgeçmeyeceğim. Oğlunuzla evleneceğim. Bizi ayırmayı başaramayacaksınız. Kemalettin Vasfi Efendi ile evlendiğim için böyle yapıyor. Ona her şeyi anlatmam lazım. Vasfi Efendi ile aramızda herhangi bir münasebetin olmadığını anlatmam lazım. Ben onun karısı falan değilim. Her şeyi anlatacağım ona. Abla. Ne yapıyorsun sen? Bunu götürüp Kemalettin'e vereceksin. Hayır, hayır bu doğru değil. Doğru olmayan sizin beni Vasfi Efendi ile zorla evlendirmenizdi. O yüzden dediğimi yap Fehime. Hayır. Sen götürmezsen ben gider kendim konuşurum. Birinin görmesi ya da Bidar Sultan'ın kulağına gitmesi de umurumda olmaz. Eğer hadise çıkmasını istemiyorsan sen götüreceksin Fehime. Gece vaktinde bu saatte oraya nasıl giderim? Tamam Fehime. Yarın sabah ilk iş Başkitabet'e götüreceksin bu pusulayı. Gel. Buyurun sultanım. Hünkârım. Hiddetinizin sebebini merak ederim. Hünkârım. Dün akşam size Abdülkadir'le ilgili bir mevzudan bahsetmiştim. Eğer kendim halledemezsem size arz ederim demiştim. Abdülkadir evlenmek istiyor. Kızgınlığınızın sebebi bu olmasa gerek. Kızgınlığımın sebebi evlenmek istediği kızla alakalı. Şadiye Sultan'ın eski bakıcısı Firuze Kalfa ile evlenmek istiyor. Şadiye Sultan'ı emanet edecek kadar itimat ettiğimiz kız sizi niçin hiddetlendirir? Çünkü bu kız iyi tabiatlı bir kız değil hünkârım. Bu sebeple kendisini saraydan kovmuştum. Lakin tekrar Abdülkadir'in karşısına çıkmayı başarmış ve ne yapıp ne edip gönlünü çelmiş. Ben her ikisiyle de konuştum. Kararlarından vazgeçirmeye ne yazık ki muvaffak olamadım. Meseleyi etraflıca anlayabilmek için Abdülkadir'le bir de ben konuşayım. Gereğini yapacağından emin olabilirsiniz. Elbette ki. Sağ olun. Alman imparatorunu ağırlayalım derken kendi meselelerimizi unutmayalım. En son Hüseyin Paşa'nın yeni ordunun kurulmasıyla alakalı raporunu hepinize dağıtmıştık. Biz de okuduk.
Efkarınızı merak ederim. Yeni bir ordu kurulması ve ordu nizamının yenilenmesi isabetli bir karar hünkârım. Yunan Harbi'nde kendi ordumuzun zafiyetlerini de gördük. Muzaffer bir ordunun en çok ihtiyacı olan şey muzaffer olarak kalabilmektir. Bunun için de sürekli olarak ilerlemeye ihtiyaç vardır. Hüseyin Paşa'm, ilk kuracağımız alayları kimlerden müteşekkil etmek gerek? Hünkârım, daha evvel de söyledim. Sırplardan paralı alaylar kuralım. Mahir bir ordu. Mesleği sadece askerlik olan bir birlik. Böyle iptidai bir fikir duymadım. Biz ne zaman paralı askerle savaşmışız paşa? Yeni nizam böyle kurulacak paşam. Bizim ordumuz şehitliğe hiçbir şey değişmez. Para, makam, ganimet, bunların hepsi şehitlik mefkûresinin altındadır. Şehit olmak için savaşanı kimse satın alamaz. Parayla kurulmuş bir orduya sizin verdiğinizden daha fazlasını veren olursa kaybedersiniz. Bu hususta Osman Paşa ile aynı düşünüyorum. Hünkârım, Gürcülerden bir kuvvet tertiplesek hem harp etmeyi bilirler hem de Osmanlı tebaasıdırlar. Anlaşılan Hüseyin Paşa sadece gezinmiş. Kendisine verilen vazifeden çıkardığı paralı ordu fikri ise kötü. Biz sadece bunu söylemedik. Raporlarımızda bu, tavsiyelerimizden sadece biridir. İstenmiyorsa söylediğimiz başka meseleler dikkate alınsın. Tartışmaya mahal yok. Hüseyin Paşa daha sağlam fikirlerle karşımıza gelsin. Mahmut Paşa da Gürcü alayları fikrini araştırıp elle tutulur tavsiyelerle karşımıza gelsin. Emredersiniz hünkârım. Sahra toplarının nerede istihdam edileceği hususu hünkârım. Hünkârım, acaba o topları Çanakkale'de mi mevzilendirsek? Sahra toplarını Sarıyer tabyalarına yerleştireceksiniz. Rusya'dan bir gemi geliyor. İstanbul'a gelen gemi Alman Sahra toplarıyla batırılacak. Wilhelm ile Abdülhamit öyle bir cinayetin faili olacaklar ki bütün dünya onlara tepki gösterecek. Birbirlerine düşecekler. Çanakkale'de zaten yeterince tabya var İngilizler için düşünülmüş. Ya Ruslar? Kuzey tabyalarımız zayıftır. Bence Sarıyer mevzilerine yerleştirelim. Hüseyin Paşa doğru söyler. Çanakkale tabyalarının vaziyeti nedir Osman Paşa? Gayet iyi durumdalar hünkârım. Daha önceki silahlarımızı hep orada mevzilendirdik. Çanakkale mühimdir. Payitahtın kapısıdır. O kapının kırılmaması için yapacağınız her şey düşmanı hayal kırıklığına uğratacaktır. O halde hünkârım, ben topların Çanakkale'ye mevzilendirilmesi konusunda çalışmalara başlayayım. Hayır. İngilizlere karşı Çanakkale cephesini nasıl sağlamlaştırdıysak, Ruslara karşı da Kuzey cephesini öyle sağlamlaştıracağız. Hüseyin Paşa'm vazife sizdedir. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, bağışlayın. Lakin Ruslar bu vaziyetten hoşlanmayacaklardır. Bir tehdit olarak algılanacaktır. Bu koltukta Rus çarım oturur paşa. Onların keyfine göre mi hareket edeceğiz? Elbette tehdit olarak algılayacaklar. Çünkü tehdit ediyoruz. Hünkârım, Almanlarla henüz demir yolu meselesinde anlaşma yapamadık. Kendileri, yani İmparator Wilhelm, bizden petrol konusunda imtiyaz istiyor. Bu hususta bir kararınız, bir hamleniz olacak mı? Sizler çıkabilirsiniz. Biz bu hususta Mahmut Paşa ile çalışmaya devam edeceğiz. Bunu götürüp Kemalettin'e vereceksin. Hayır. Sen götürmezsen ben gider kendim konuşurum.
Kemalettin Paşa? Fehime, ne işin var senin burada? Hatice ile mi alakalı? Hatice artık evli bir kadın. Eğer bundan sonra hatasını tekrarlarsa cezası çok daha büyük olacak. O yüzden senin bana yardım etmen lazım. Hayır. Hayır, yok bir şey. Evde karşıma çıkınca yüzüm gönlüm aydınlanırdı. Şimdi vazifedeyken de karşılaşma ihtimalimiz çıktı. Alışabildin mi vazifene? Alıştım babacığım. Sağ olsun Ahsen çok yardımcı oluyor. Her şeyi öğretti. Evde çok sıkılıyordum. Çalışmak çok iyi geldi. Belliydi. Sıkıntıdan o Herzl denen adamın kitaplarına merak saldım. O küstah herif hünkârımızın karşısına çıkıp Kudüs'ten Yahudiler için toprak isteme gafletinde bulunmuş. Düşünebiliyor musun? O adamı yolda görsen dahi selam vermeyeceksin Dilşat. Fikirleri de zatı da senden uzak dursun. Duydun mu beni Dilşat? Bu aralar sık geliyorsun buraya. İstemiyorsan söyle, uğramam bir daha. Yok, uğra. Seni görmek iyi geliyor bana. Biliyordum. Neyi biliyorsun? Yani genelde iyi gelir insanlara beni görmek. Yani eski tecrübelerime dayanaraktan. Çok eski. Bugün niye gelmişsin? Çamlıca Tepesi'ne çıktın mı hiç? Hayır. Mutlaka çıkmalısın. İstanbul bir başka görünür oradan. Ne vakit çıkayım sence? Bu pazar. Yani pazar günleri, özellikle sabah saatlerinde çok güzel olur. Hem belki tesadüf ederiz. Wilhelm, demiryolu ortaklığını petrol hususunda bir şey koparmadan kabul etmeyecektir. Peki hünkârım ne yapacağız? Yani hünkârım bir şey yapmamız icap eder. Ben diyorum ki bu Wilhelm'e bir mıntıka göstersek hünkârım. Oradan çıkacak olan petrolü de Almanlara versek. Tabii oradan petrol falan çıkmasa, çıksa kuru taş. Biz devletiz paşa. Dolandırıcı değiliz. Elbette. Ama hünkârım bir taraftan da bir an evvel bir hal çaresi bulmak icap eder. Onları demir yoluna ikna etmeye çalışıyoruz. Ama onlar bizden petrol istiyor. Yani nasıl olacak bu iş hünkârım? Vallahi zor iş. Biz ne yapacağımızı biliyoruz paşa. O halde bir an evvel harekete geçelim hünkârım. Bir emriniz olacak mı? Anlaşma metinlerine şart koyacağız. Yazın. Petrol imtiyazını vermek için şartımız şu olacak. Eğer demiryolu Şam'a kadar 4 yıl içinde bitirilebilirse, Bağdat demiryolu ondan 2 yıl sonra bitirilir. İşlemeye başlarsa, petrol imtiyazı Almanlara verilecek. Tabii kağıt üzerinde bitirilebilir olduğu için Almanlar bu teklifi kabul edecekler.
Ama coğrafyayı bilmiyorlar. Onları ne gibi zorlukların beklediğinden de habersizler. Almanlar verilen süre içerisinde bitiremeyecekler ve böylece de petrol imtiyazı bozulacak. Hünkârım. Tahsin Paşam, görüyorsunuz değil mi? Hünkârımız tam bir siyasi deha. İnanın Tahsin Paşam, hünkârımızdan alacağımız çok ders var. Bunu sana neden anlattım bilir misin paşa? Anlaşmaya ekleyebilmek için. Anlaşmaya zaten yazacaktık. Lakin kimse bunu anlamayacaktı. Ben sana anlattım ki bil. Bunu sadece sen, ben ve Tahsin Paşa biliyoruz. Yani bu demek oluyor ki Mahmut Paşa, Almanlar bu hususta bir şey duyar, bilir. Bunun üzerine bir hamle yaparlarsa, İçimizden birinin buna sızdırtı ortaya çıkacak. Asla hünkârım, asla. Hünkârım, ben size şeref sözü verdim. Benden asla sır çıkmaz hünkârım. Lakin... burada Tahsin Paşa da var. Tahsin Paşa'yı çok kez sınadım. Onu dünyada satın alacak hiçbir şey yok. Siz nefsinize yenik düşmeyin, kafi.